Şimdi yine bu konudayız. Rusya yok. Dün Gürü Gezer sormuştu sana yayında neden Rusya yok diye. İstersen o konuya bir daha girelim. Çünkü önemli. Neden? Yani dost ve müttefik ülkelere de acımadan böyle ek gümrük vergisi getirdi. O tabloyu hepimiz gördük. Rusya niye yok? Evet, şimdi bütün dünya bu ticaret savaşı karşısında şaşkın. Amerika'nın kendisi de şaşkın. Bir sürü detay var. İşte bu tariflerin hesaplanması bile hatalı diyor birçok uzman. Öte yandan Amerika'nın kazanacağı hiçbir şey yok. Bunu hani birazcık elzem şeytan muamelesi yapıyor ya Cumhuriyetçiler. Bunları da yapmalıyız. Tamam, zor ama sonuçta gerekli. Ama yarın öbür gün Trump şaka yaptım ya da bu bir deneyimdi, geri alabilirim diyebilir. Diyebilir, evet. Yani Trump kendi sözlerini geri alan, kararlarını geri çeken bir lider. Bütün bunların bu belirsizliği devam ederken ortada şöyle bir nokta var. 185 ülke listede, bakın insan yaşamayan, ıssız, kuş uçmaz, kervan göçmez adalar da listede ama Rusya listede yok. Neden yok? Şimdi Beyaz Saray'a soruyorlar haliyle. Ve Beyaz Saray da diyor ki zaten ticaretimiz neredeyse yok. Yaptırımlardan önce, savaştan önce 35 milyar dolar olan Rusya ile ticaret şimdi 3,5 milyar dolar olarak kayda geçmiş. Ama diyorlar ki Angola'ya da yaptırım uyguladın, daha doğrusu ek vergi getirdin. Angola'nın ticaret hacmi bundan daha az. Suriye'ye uyguladın, çok daha az. Neden Rusya yok? Israrla Beyaz Saray'ın açıklamaları tatmin etmiyor kimseyi. Putin, Trump'ın yumuşak karnı mı, Rusya'nın taleplerine bir şekilde boyun mu eğiyor Trump? Hep bunlar konuşuluyor. Çünkü bakın küresel en ciddi müttefiklere İngiltere, Avrupa Birliği, bunun içinde tamam Çin baş düşmanı, daha önce de vergi savaşları yaptı ama bu kez kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes yanıyor gibi bir durum var. Bir tek Rusya yanmıyor ve Rusya bu durumdan çok mutlu. Bakın Tabii. Rusya'nın eski başbakanı Dmitri Medvedev öyle bir açıklama yaptı ki Sun Tzu'nun sözlerine ithafla dedi ki biz nehir kenarında bekleyeceğiz ve düşmanımızın, Avrupa Birliği'nin çürüyen cesedi bizim önümüzden geçecek. Biz şu an çok Avrupa Birliği'ni yok etme fırsatı olarak görüyorlar ve de Ruslar kendilerine dokunmayan bu vergi tarifelerinden çok memnunlar. Ama şöyle bir durum var. Aslında bir görüşe göre Trump belki de başka ağır tarifeleri Rusya için hazırda masada tutuyor. Ve bir kasıtlı iyi niyet girişiminde bulunuyor. Ukrayna müzakerelerinde sen de benim istediğim noktalarda uzlaşıya gel, taviz ver, ben de sana uygulamam. Ama benim istediğimi yapmazsan özellikle petrole çok ağır ek vergiler ve yaptırımlar getiririm. Dolayısıyla belki bu sadece bir bekleme noktası ama birçok ülkeye bunu bile tanımadı Trump. Dolayısıyla bu nedenle çok dikkat çekiyor. Bütün bu dünyayı etkileyen küresel savaşta Rusya'nın pozisyonu ilgi çekiyor. Tüm bunlar olurken peki müzakerelerde durum ne? Dedik ya, yani Rusya'nın olmaması başka meselelerle de ilgili, müzakerelerle de ilgili. Zelenski'den, Ukrayna liderinden açıklama var. Sürüyor dedi müzakereler. Tabii bir dolaylı müzakere hali var. Amerika'nın arabuluculuk ettiği. Bir toprak tavizi sinyali verdi. Bu çok önemli bir nokta. Dedi ki eğer ileride topraklarımızı diplomasi yoluyla geri alma seçeneği olursa, hani varılacak uzlaşıda biz taviz veririz. Belki de kimi topraklarımız için, örneğin Kırım için bu tek yol dedi. Bu şimdi önemli bir nokta. Peki Rusya ne yaptı? Bütün bu kendisi muaf tutulurken ve bir yanda Ukrayna müzakereleri devam ederken Ukrayna Savaşı sırasında ilk kez Rusya'dan üst düzey bir yetkili dün Washington'daydı. Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Kim? Putin'in özel temsilcisi. Özellikle Amerika ile ekonomik ilişkileri canlandırmaktan sorumlu tuttuğu Kirill Dmitriev. CNN International açıklama yaptı. Bizim taleplerimiz arasında ya da dün görüştüğümüz konular arasında yaptırımların hafifletilmesi, kaldırılması yoktu dedi ama Rusya'nın dediğine değil, şu an dediğine değil, daha önce dediklerine ve taleplerine bakalım. Putin net bir şekilde önce bana yaptırımları hafiflet demişti. Putin hep istediğini alıyor Trump'a karşı. Bu çok ilginç bir detay. Trump bir tek Putin'e karşı taviz vermeye devam ediyor. Evet, ama o da işte istediğini alana kadar, yani sonra yarın öbür gün çıkıp Putin'e çok sinirlendim, İşte gümrük vergileri diyebilir.